Bekliyorum arkadaşların gelmesini. Banu Kabaş hoş geldin. Çok iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ege sen nasılsın? Sen de hoş geldin. Ruksera merhaba. Ruksera da burada. Merhaba. Jotape geldi. Aldana geldi Arjantin'den. Milady merhaba. Merhaba. Dostlar birer birer geliyorlar. Lydia Dupov da burada. Bonjour, bonjour Lydia. Lydia, Inga Eristevi merhaba. Alketa. Bugün konuşulacak çok haber var. Hadi herkes bir an önce gelsin lütfen. Bekliyorum. Bekliyorum Semra Karadaş, Martin, Alketa, selam Inga, Angelika. Angelika. Hola Angelika. Ferida da burada. Ferida ne güzel isim. Ne güzel isim Ferida. Milkoviç geldi. Merhaba. Merhaba dostlar. Beğen yapın lütfen. Gelen arkadaşlar beğen yaparlarsa memnun olurum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beğen sayısı da artarsa memnun olurum. Katılım sayısı artarsa memnun olurum. Çiğdem Aslan Argun hoş geldin. Dostlar, Aslı Enver yaklaşık 2 sene oldu filmi çevirili değil mi onlar? Engin Akyürek'le. Güney Amerika'da da çok sevilen, İspanyolca konuşulan ülkelerde çok beğenilen bir oyuncumuz Engin Akyürek. Güney Amerika'da, Arjantin'de, Guatemala, işte Panama, Brezilya, Şili, Paraguay, Uruguay, Engin Akyürek, Peru çok seviliyor, Meksika ve Aslı Enver bizim star oyuncularımızdan birisi. Çocuğu da büyüyor artık değil mi? Çocuğu da 2 yaşını doldurdu. Aslı Enver ve Engin Akyürek'in oynadıkları Enfes Bir Akşam isimli Netflix filmi 10 Ekim'de Netflix'te gösterime girecek. Çok sevindirici haber. Hayranları bu filmi bekliyorlardı. Ve bu filmde başka İsmail Demirci oynuyor. Dolunay Soysert oynuyor. Serkan Altınorak, Selin Şekerci, Taro Demir, Sedef Avcı oynuyor. Ve bu arada Aslı Enver İbrahim Çelikkol'la yeni bir diziye başlıyor. Ayna dizisine başlıyor. O da Disney Plus için çekilecek. Onu da setine yakında çıkacaklar. Tekrar söyleyelim, Aslı Enver'le Engin Akyürek'in yaklaşık 2 sene önce oynadıkları Netflix dizisi 10 Ekim'de Netflix'te yayına girecek. Netflix duyurdu arkadaşlar bu dizinin yayın tarihini. 10 Ekim'de bir yere not alalım bunu. Mutlaka seyredelim değil mi? Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili ve de Hande Erçel ile ilgili haberlerimiz var tabii her zaman olduğu gibi. Bana diyorlar ki neden Afra'yı bu kadar çok konuşuyorsun? Neden Mert Ramazan'ı bu kadar çok konuşuyorsun? Neden Hande Erçel'i bu kadar çok konuşuyorsun? Ya en çok onlar seviliyorsa bu benim kabahatim mi? En çok onlar merak ediliyorsa bunda benim ne suçum var? Bana soruyorlar, anlat diyorlar. Hep soruyorlar, devamlı onları soruyorlar. Bak Serenay Sarıkaya'yı ne zamandır soran yok. O da çok iyi bir oyuncu. Yani ne bileyim ben Pınar Deniz'i ne zamandır soran yok. Beren Saat'i soran yok. Hep Afra'yı soruyorlar. Hande Erçel'i soruyorlar. Hande Erçel için bir de diyorlar ki barışacak mı? Ya bu barışma lafını lütfen unutun artık. Hakan Sabancı ile barışmak istemiyor Hande Erçel. İstemiyor dostlar. Kız kaç kere söyleyecek? Bunu ima etti zaten. Açık açık söylemese de Çiğdem Aslan Argun
Çiğdem Aslan Argun, Çiğdem Aslan Argun. Mısralar okurum. Afra Mert kalpler. Of ne güzel ya. Ne güzel kalpler onlar. Lidya nazar boncuğu, Banu Kabaş nazar boncuğu. Peki dostlar, beğen sayısı da artarsa ve abone olmayan arkadaşlar abone olurlarsa çok memnun olurum. Bu arada Shorts videolarıma gösterdiğiniz ilgiye de teşekkür ederim. Shorts videolarım buradaki canlı yayın videolarımı neredeyse geçecek izlenme oranın sayısında. Mert Ramazan Demir'in storiesini gördünüz mü? Gece yarısı zavallım, gece yarısı karanlık, zifiri karanlıkta setten bir fotoğraf paylaşıyor. Tek bir set ışığı kurulmuş, o gözüküyor zifiri karanlıkta. Bir de müzik var, alttan müzik dinliyor, müzik duyuyoruz. Dey bilmem kaç diye de bir yazı yazmış. Setin gününü, kaçıncı gün olduğunu galiba 30, o videoyu çektiği saatlerde 33. güne girmişler galiba. Bir story atmış. Dizide 55 gün olduğu zaman dizi tamamen çekilmiş olacak. İlk 8 bölümü. Bize Bir Şey Olmaz dizisi, Miray Daner'le oynadığı, Mert Ramazan Demir'in Miray Daner'le oynadığı diziyle ilgili, Mert Ramazan Demir'le ilgili biraz daha konuşacağım ama izleyici sayısı artmasını bekliyorum ki herkes duysun ve Afra Saraçoğlu ile ilgili, Hande Erçel ile ilgili konuşmak için de biraz seyircilerimizin, takipçilerimizin, abonelerimizin artmasını bekliyorum. Merhaba Bilal kardeşim diyor. İran'dan bir dostumuz. Devamlı bizi izleyen bir dostumuz. Hidayet Göksel Özcan, oğlum şu anda çekim yaptığım salona girdi Tarçın'la birlikte. Siz Tarçın'ı tanıyorsunuz değil mi? Geçen gün doğum gününü kutladık Tarçın'ın. 10 yaşına girdi. Tarçın'a pasta kestik. Frambuazlı pasta. Tarçın frambuazlı pasta sever. Her doğum gününde onu keseriz Tarçın'a. Kendisi de biraz yedi. Yemez olur mu ya? Hepsini yiyecekti. Zor kurtardık pastayı Tarçın'dan. Taci Bey, cici bebek, güzel bebek. Bugünlerde iğne oluyor. Duymasın. İğne lafını duyunca sinirleniyor, hırlıyor. Evet, bir yara var ayağında. O yüzden veterinere götürüyorum. Her gün öğlen saatlerinde antibiyotik iğnesi oluyor. Veterineri ısırıyordu dün. Zor kurtardık. Isırıyordu. Sonunda hayvanın burasına geldi artık. Her gün iğne. Dün kurmuş. Kendince bir tuzak hazırlamış. Veteriner tam iğneyi batıracağı sırada bir döndü. Allah'tan ben kafasını tutuyordum. Hemen çektim. Yani veterineri ısırsa bir de rezil olacağız. Adam bir daha tedavi de etmez. Evet, Afra Saraçoğlu babasının yanında Amerika'da tatilde ve paylaşım yapmıyor. Sosyal medyada hiç yok Afra Saraçoğlu ama herkesi izliyor oradan. Kendi takip ettiklerini izliyor ve bol bol da diğer merak ettiği sayfalara giriyor, bakıyor. Bana da baktığını ben de görüyorum bir şekilde hesabımda. Onun kimlerin stokladığını görebiliyorsunuz. Yani zaten diyeceksiniz ki story'de görüyoruz. Evet, story'den bahsetmiyorum. Postlarınıza, ana sayfanıza, profilinize kimlerin baktığını biliyorsunuz. Siz de o yöntemi öğrenmişsinizdir. Görebiliyorsunuz. Bakıyorum, sağ olsun Afra beni en çok stoklayanlar arasında. Afra, açık takip et, açık gel bak canım, ne olacak, niye böyle yapıyorsun? Ve Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu'nun birlikte oynayacağı Abi dizisinde rol arkadaşı. O da tatilde. Onun da Alaçatı'dan dönmeye niyeti yok. O da oradaki evlerinde eşi ve 2 kızıyla birlikte her gün deniz keyfi yapıyor. Kenan İmirzalıoğlu. Ben dün Afra'ya dönme biraz daha kal orada dedim ya Amerika'da. Bana bazı fanlar DM'den yazmış, Bilal abi zaten çok özledik, bir de dönme diyorsun. Sen büyüksün diye senin sözünü tutar da dönmezse bizim özlememiz daha da büyüyecek. Deme öyle şeyler, yazmasınlar mı? Ama ben yine de diyorum dönme. Ben Afra'yı düşünüyorum ya. Evet, takipçiler Sevinç Aydın, merhaba canım, hoş geldin. Lidya mısralar okurum, merhaba. Dilek Şenyurt geldi. Özel abonem, özel takipçim. Merhaba Bilal Bey, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Dilek. Sen nasılsın? Yoktun gün, evvelsi gün.
Melahat Veliyeva hemen onun üstünde. Dilek Şenyurt, peki İstanbul'da Türkiye'desin değil mi hala? Gitmedin, dönmedin Frankfurt'a, Almanya'ya. Melek Durmaz, Bilal abicim, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu barıştı mı, çok oldum, yazı okudum. Yok öyle bir şey ya. Kim dedi barıştılar diye? Melek Duymaz. Afra Saraçoğlu niye barışsın Mert Yazıcıoğlu'yla? Yani bitirdi onlar ilişkilerini ve aldatıldığı için Afra Saraçoğlu aldatıldı bu ilişkide Afra. O yüzden ona selam bile vermez yani. Tuğba televizyona çıkacak mısınız? Tuğba, teklifler var ama şu anda düşünmüyorum ya. Böyle çok rahatım sizlerle. Sosyal medyamı daha da geliştirmek istiyorum. Anca vakit bulabiliyorum. Öbür türlü vakit bulamıyorum. Dilek Şenyurt merhaba diyor, el sallıyor. Annem maalesef düştü, omuzunda kırık var, yok dönmedim. Çok geçmiş olsun Dilek Şenyurt. Annene de çok geçmiş olsun. Çok selamımı ilet lütfen. Ya işte bu kazalar bizler için. Ne yapacaksın? İnsanların başına bu tür şeyler geliyor. Allah beterinden saklasın. Allah şifa versin anneciğine. Birkaç gün katılamadım o yüzden diyor Dilek Şenyurt. Anladım canım, kolay değil tabii. Hastaneye git, alçı yaptır değil mi, tedavisi. O ağrılarla baş etmek zordur. İlk günler kötü geçer. Görünmez kaza ha. Sen de sağ ol, rica ederim. Ne demek Dilek Şenyurt? Dilek Şenyurt beni 3 senedir abone olarak, özel bir abone olarak takip ediyor. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben teşekkür ederim. Amin, teşekkür ederim diyor. Çok zor diyor, ağrısı çok diyor. Çoktur tabii. Omuz kırığı çok zordur ya. Çok zordur. Evet, evet, evet. Allah şifa versin. Allah şifa versin. Annene sağlık diliyorum tekrar tekrar. Dilek Şenyurt. Evet dostlar, bizi izleyenlerin sayısı biraz daha çoğalınca Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili diğer haberleri de konuşacağım. Hande Erçel'i de o zaman konuşacağım. Onları sevenler çünkü daha sonra bana yazıyorlar, Bilal abi ne söyledin, ne anlattın diye. İşte buraya gelin, burada dinleyin. Peki, aleykümselam annene Dilek. Annesi çok selam söylüyormuş bana. Aleykümselam. Dostlar, İspanya hükümeti kafe ve teraslarda, kafe teraslarında ve kafe bahçelerinde ve ülkedeki tüm açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı. Yasakladı, ağır para cezaları getirdi. İspanya hükümetini alkışlıyorum. Alkışlıyorum. Geç gelmiş, geç alınmış bir karar. Çok daha önce alması iyi olurdu. Biz bunu çok daha önceleri yaptık. Ancak zararın neresinden dönülse kârdır. Kafeler kafelerin açık bölümlerinde, bahçelerinde, teraslarında, restoranların bahçelerinde, teraslarında ve tüm açık alanlarda, parklarda, bahçelerde, sokaklarda, caddelerde, kaldırımlarda sigara içmeyi yasakladı İspanya hükümeti. Size daha güzel bir haber söyleyeyim o zaman. İçmeyin zaten. İçenler var aranızda. Sen içiyorsun biliyorum. Bak içiyorum diyor kendi kendine şu anda. İçme. İçme, sigara öldürür. Fransa mesela bundan 4 sene evvel, Fransa'dan izleyen varsa şu anda beni teyit etsin. 4 sene evvel otomobilin içinde, kendi otomobilinde sigara içemiyorsun, yasakladı. Kendi kamyonunda, otobüsünde tek başına da olsan sigara içemiyorsun. Fransa yasakladı. Bonjour yazan demin Fransa'dan dostum, arkadaşım, konuştuğumu şu anda anlayamıyorsun abi, değil mi? Sonra altyazı çeviri yükleyince anlayacaksın. Canlı yayın sırasında diğer dilleri maalesef çeviremiyor. YouTube henüz o yapay zeka o kadar akıllı değil henüz. Sadece İngilizceye çevirebiliyor. Onu da benim YouTube kanalıma şu anda tam olarak o uygulamayı vermediler. O yüzden yayından sonra ancak İngilizce dahil bütün dillere çevirebiliyorum. Yabancılar zannetmiyorum ki anlasınlar şu anda, beni dinleyen, dünyanın her tarafından dinleyen dostlar. Ama onlar anlayamasalar da beni dinlemeyi tercih ediyorlar. Çok teşekkür ederim. Çeviriyi, altyazıyı yükledikten sonra ne demek istediğimi anlayacaklar nasıl olsa. Bol bol teşekkür edeyim bu ilgilerine, bu sevgilerine, bu yakınlıklarına. Zaten biz bir aile gibi olduk. Türkiye'den sizler ve yurt dışından yazan, takip eden dostlarla birlikte her gün
yorumlarda buluşuyoruz. Videonun altına yayın bittikten sonra ben 1-2 saat kadar yorumları okuyorum ve cevaplandırıyorum. Ertesi gün de devam ediyorum. Bir gün önceki videonun yorumlarına cevap vermeye. Dün gece şöyle bir şey oldu. Arkadaşlar, yayın bittikten yarım saat kadar sonra YouTube çevirileri açıyor. Yani benim altyazı dillerini tek tek onaylamama müsaade ediyor. Ben mesela oturuyorum. Önce Türkçe altyazıları, önce Türkçeyi açacaksın ki diğerleri de gelsin. Sonra İngilizce dünyada en çok konuşulan diller. İspanyolca, Çince, Portekizce, en çok Rusça, Almanca, Fransızca. Bunları tek tek yaklaşık 60 dil açıyorum altyazılarını ve beni o ülkelerden izleyenler ne dediğimi anlayabiliyorlar tekrar seyrederek ya da ilk kez seyrederlerken altta kendi dillerinde altyazı geçiyor. Fakat dün gece YouTube bunu bir türlü açmadı. Bir türlü açmadı. Gece saat 1'e 1.30'a kadar baktım, devamlı bakıyorum, açmadı. Sabah açmadı ve kendilerine mail yazdım YouTube'a. Ya niye böyle yapıyorsunuz? İnsanlar üzülüyor. Çünkü bütün yurt dışından yazıyorlar herkes. Kendi dilinde niye çeviri olmadığını. Rusça çeviri niye yok? Özbekçe çeviri niye yok? İspanyolca niye yok? Portekizce niye yok? Ya insanlar üzülüyor diyorum. Niye bunu yapmıyorsun YouTube? Yani neden bunu? Ondan sonra bir baktım aniden açılıverdi yani. Aniden. Tamam yani unuttunuz herhalde. Fakat yani insanlara ayıp oldu. Ve bütün dillere yükledim. Dünkü videom için söylüyorum. Bütün dilleri altyazılarını yükledim. Bugün izleyebilirsiniz arkadaşlar dünkü videoyu. Kusura bakmayın, böyle bir şey oldu ve bu mazeretle de bu sıkıntıyla da şimdi Ece Seçkin bizim sevdiğimiz bir şarkıcımız. Kocası da pilot. Yolcu uçağı pilotu. 4 senedir bir sapıkları var peşlerinde, tacizcileri var ve bu kişi şizofreni hastası. Yani hastalığı raporlu, akıl hastası. Ancak sokaklarda geziyor, dışarıda geziyor, üstü başı temiz. Dışarıda görseniz normal insan dersiniz. Videosunu gördüm adamın. Polisler çeviriyorlar, adamı sorguluyorlar, kimliğine bakıyorlar filan. Gayet aklı başında polislerle konuşuyor. Şizofren. Diyor ki bizi ölümle tehdit ediyor 4 senedir ve son zamanlarda artırdı bu tehditleri. Polisler aldılar bunu. Polisler dün aldılar bu adamı. Ve serbest bırakmışlar, sorgulamışlar, serbest bırakmışlar. Ya niye serbest bırakıyorsunuz? Tamam bir suç işlemedi ama gönderin akıl hastanesine. İnsanları tehdit ediyor. Bu demek ki hastalığı had safhada ve zarar verecek. Suçu işledikten sonra ah vah demenin ne manası var? Adam illa birisini öldürmesi mi lazım yani? Akıl hastanesinde tutun bu adamı tutabildiğiniz kadar. Serbest bırakmışlar polisler. Şimdi, ve yasalar arkadaşlar, Türkiye'de yasalar şizofreni hastalarını cinayet bile işlese hapise atmıyor, biliyor musunuz? Çünkü diyor ki o ne yaptığını bilmiyor. Onun cezai ehliyeti yok diyor. Dolayısıyla bu insan öldürse bile Allah korusun bu şizofreni hastaları, akıl hastaları, ileri derecede akıl hastaları hapse girmeyecek. Böyle bir şey yani bunu bir şekilde gözetim altında tutmak lazım. Bir ıslah evi, bir hastane, akıl hastanesi, demir parmaklıklar arkasında olması lazım. Toplumun içinde olur mu ya? Ece Seçkin çok güzel şarkıcı, çok güzel şarkıları var. Çok beğeniyorum. Üzülme canım, çok geçmiş olsun hayatım. Üzülme. Ne yapsın? Onlar da kendi kendilerini koruyorlardır herhalde. Ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Zor yani. Bilmiyorum, beni yurt dışında izleyenler sizin ülkenizde böyle durumlarda nasıl, ne yapıyorlar devlet yetkilileri, yani polis, adliye, hakim, savcı
bu tehdit edilenleri, akıl hastası tarafından, tacizcisi tarafından tehdit edilenleri nasıl koruyorlar? Bunun yanına polis de koysanız faydası olmaz ki. Akıl hastası yapacağını yine yapar o vakit geldiği zaman. Hande Erçel'in Aşk ve Gözyaşı, Barış Arduç'la oynadığı dizinin fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Hande Erçel'i ve beğendim. Ve burada Hande Erçel'in oyunculuğunu beğendim. 12 Eylül Cuma ATV'de, bugün 10'u, yarın 11'i, 12 Eylül Cuma. Hidayet, bunu seyredeceğiz, bana hatırlat. 12 Eylül Cuma, Aşk ve Gözyaşı. Bunu seyredeceğiz. Aşk ve Gözyaşı'nın tanıtımını izledim, beğendim Hande Erçel'in. Meyra rolünde Hande Erçel ve Selim Barış Arduç. Hande Erçel rolünün üstesinden geliyor arkadaşlar. Bu fragmanda da çarpıcı, dizinin en çarpıcı sahnelerinden biri olduğunu tahmin ettiğim Aşk ve Gözyaşı. Ölecekmişim diyor Barış Arduç'a, Selim'e, Hande Erçel. Beynimde tümör varmış diyor Meyra. Hande Erçel bunları söylerken yüz ifadesi çok rahat. Hiç paniklememiş. Rahat bir şekilde, rolünde de güçlü bir kadını oynadığını duydum. Bu dizide canlandırdığı karakterde de. Burada da sanki olağan bir şey varmış, olağan bir şeymiş gibi aldığı haber, Barış Arduç'a verdiği haber, Barış Arduç Selim karakterine verdiği haber. Barış Arduç Selim karakteri Hande Erçel'den, Meyra'dan bu haberi aldığı zaman daha çok panikliyor. Yüz ifadelerinden onu görüyorum, onu anlıyorum. Ve Selim'in burada büyük bir aşkla Meyra'ya bağlı olduğu geçiyor. Yüz ifadesinden, o panikleme ifadesinden, kötü haberi aldığı zaman. Ama Meyra sanki haberi sükunetle karşılıyor, olgunlukla karşılıyor ve hani ne olacaksa olacak gibi ifade ediyor Selim'e bu haberi. Ölecekmişim, beynimde tümör varmış. Doktorlar öleceğini söylemezler ki hastaya. Yani beyninizde tümör var derler ama öleceksin demez ki ya. Burada senaristin bir yanlışlığı mı var ya da bizi gaza getirmek için mi böyle yazıyorlar senaryoları? Yani biz de eyvah 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 ne olacak acaba, izleyelim mutlaka falan olalım diye mi, böyle düşünelim diye mi böyle yazılıyor senaryolar? Ya yapmayın, biz zaten Hande Erçel'le Barış Arduç'u seyredeceğiz. Bu 3. yapımları, ilk ikisini seyretmedim. Ama şimdi burada Hande Erçel'in oyunculuğunun çok iyi olduğunu söylediler. Setten aldığım haberler ve Barış Arduç da zaten başarılı bir oyuncu, beğendiğim bir oyuncu. Seyredeceğim. Hidayet, bana hatırlatacaksın oğlum. Mert Ramazan Demir konuşalım mı? Biraz sonra mı konuşalım? Peki. Afra Saraçoğlu konuşalım mı? Biraz sonra mı konuşalım? Peki. Hande Erçel'in ilk sinema filmi çekimler bittikten 6 yıl sonra yayınlanacak. Ekim ayında vizyona girecek. Çekimleri 2018'de bitmişti. Hande Erçel'in ilk sinema filmi. Nedir o film? Bilen varsa yazsın. Bilen varsa yazsın lütfen. Hande Erçel'in ilk sinema filmi. O filmde Bülent İnal da oynuyor. Kaan Urgancıoğlu oynuyor. İbrahim Çelikkol, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergenç oynuyor. Semra, ben ne kaçırdım? Benim kızım öyleydi ve hastanede yattı ve çıktı. İyi ve 3 ayda aya iğne vuruluyor. Çok geçmiş olsun Semra. Çok geçmiş olsun. Lizzie Goodey. Hoş geldin. Milkeviç, Sıla Deveci şimdi konuşalım diyor. Ece, Afram haberi vermiyor Çiyan diyor, Ay Yıldız. Sıla Deveci, yapma, deme öyle. Deme öyle Ay Yıldız. Sıla Deveci, vallahi ben sabahları bütün magazin programlarını geziyorum. Hiç Mert ve Afra haberi yok. Burada var, buraya gelin.
Bilal Özcan TV'ye gelin. Dostlarınıza da tavsiye edin lütfen. Çiğdem Aslan abi, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu diyor. Elif iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar. Aynur merhaba. Ay Yıldız Mert, I Am You filmini bulamıyorum. Bakan var mı diyor. Hande Erçel'in filmini kimse bilemedi. Mevlana'nın yaşamından bir kesitin anlatıldığı bir film. Hande Erçel bu filmde Mevlana'nın kızını, üvey kızını oynuyor Hande Erçel bu filmde. 17 Ekim'de gösterime girecek film. Üvey kızı Kimya Hatun'u oynuyor Hande Erçel. İran-Türk ortak yapımı. Mevlana'nın gönül yoldaşı Şemsi Tebrizi'nin kayboluşunu ve bunun Mevlana'nın esrarengiz hayatındaki derin yankılarını anlatıyor bu film. Ve filmde Mevlana Celaleddin Rumi'yi Bülent İnal canlandırıyor. Kaan Urgancıoğlu da Şemsi Tebrizi'yi canlandırıyor. İbrahim Çelikkol da İskender'i canlandırıyor. Merakla bekliyoruz bu filmi. Çiğdem Aslan Argun, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu dedi. Elif iyi akşamlar dedi. Afra Saraçoğlu konuşacağız. Afra Saraçoğlu konuşacağız. Ya bugün yazdığım şiirlerden birinin kağıdını buldum. Zaman zaman böyle kağıda yazıp bir yerlere kaldırıyorum. Aslında hepsini dijitale geçiriyorum da bunu geçirmeyi unutmuşum. Size okumak istiyorum. Seval Akbaba, Allah rahmet eylesin. TRT televizyonda program sunuyordu Seval Akbaba. Benim çok sevdiğim Bayram Akbaba kardeşimin, Avustralya'da yaşıyor Bayram, Sydney'de. Onun kız kardeşiydi. Kötü hastalıktan vefat etti. Evlenmek üzereydi, nişanlıydı, gelinliği dikiliyordu, evlenecekti. Ancak ömrü yetmedi. Hastalık çok hızlı ilerledi ve Seval Akbaba, dünya güzeli Seval Akbaba genç yaşta, daha 20'li yaşlarda, bundan 8-10 sene evvel hayata veda etti. Onun ağzından, ben Seval'i çok severdim, kardeşim gibi. Onun ağzından bir şeyler yazmıştım. Onu okumak istiyorum size. Bugün ölüme düşünce dedim bunu arkadaşlarıma okuyayım canlı yayında. Seval söylüyor şimdi burada. Lütfen ağlama. Ne olur ağlama. Nişanlısına söylüyor. Allah böyle istedi. Şunu hiç unutma. Seni çok seviyorum. Annemi, babamı, ablamı, ağabeyimi, hepinizi çok seviyorum. Sen de geleceksin. Onlar da gelecek. Kavuşacağız. O güne kadar hoşça kal sevgilim. Hoşça kal aşkım. Elveda hayat. Seval'i kaybettik tabii. Ben bu şiiri 3 Mart 2016'da yazmışım. Yani Seval vefat edeli 9 sene olmuş arkadaşlar. O vefat ettikten sonra yazmışım ben bunu. Bakın ben bunu geçen senelerde yazdığımı zannediyorum. Hayır. 3 Mart 2016 diye not düşmüşüm. Yıllar ne çabuk geçiyor. TRT sunucusuydu. TRT'de program sunuyordu. Seval Akbaba. Arama motoruna girerseniz görürsünüz. Çok güzel bir kız. Gelinliği dikilirken kansere yakalandığını öğrenmişti. Ve çok hızlı ilerledi hastalık. Allah rahmet eylesin. Allah hepimizi, herkesi kötü hastalıklardan, dermansız dertlerden korusun. Şarkıcı Hadise, artık gereksiz insanlarla vakit kaybetmek istemiyorum. 3 yıl önce umutsuz bir romantiktim ama artık ne istediğimi biliyorum. Ben de biliyorum Hadise. Çocuk istiyorsun. Ama çocuk yapmak için önce babasını bulman lazım ya. Kimden yapacaksın? Öyle tek başına çocuk yapılmıyor Hadise. Geçen gün bir dergide çocuk istiyorum demişti ya. Ben de biliyorum ne istediğini. Tamam da yani çocuk istiyorsun. Bak kendisi de itiraf ediyor burada. Hep yanlış adamlar seçtiğini. Hep yanlış adamlara gidiyor. Görüyor çok yakışıklı bir adam. Ondan koca olmaz. Ama çok yakışıklı olduğu için bu da benim olsun diyor. Onu da elde etmek için onunla flört etmeye başlıyor.
Hâlbuki o adamdan koca olmaz. Adamın gözü hep başka yerlerde. Bugüne kadar hep böyle gelmiş o adam. Değiştire, 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 değiştire. Change yapa yapa. Eee, burada da diyor ki 3 yıl önce umutsuz bir romantiktim. Hâlâ öylesin Hadise ama artık ne istediğimi biliyorum. Çocuk istiyorsun ama hâlâ umutsuz bir romantiksin. Hâlâ Şenol Sönmez şudur, budur, yönetmendir, odur, budur. Yani bu da benim olsun, o da benim olsun kafasındasın. Yapmayın böyle kadınlar, kızlar böyle yapmayın Allah aşkına. Size çok şey katacak insanlarla birlikte olun. Size yön verecek, size çok şey katacak. Yani bekarsanız size evlenme teklifiyle gelebileceğini düşündüğünüz insanlarla tabii huyu huyunuza benzemesi, her şeyin dört dörtlük olması ideali. Allah herkese istediği gibi bir koca versin, istediği gibi bir kadın versin diyelim. Ve sizler de benim özel üyem olabilirsiniz. Dilek Şenyurt gibi. Şili'den dostum Delfina Dimasio gibi. Kendisi ben sizin özel üyeniz oldum Bilal Bey diye bundan 2 ay evvel bana bir mesaj attı. O günden beri Delfina ile bir daha görüşemedik. Gündüz gece farkı olduğu için o Güney Amerika'da, Güney Yerküre'de, ben kuzeydeyim. Herhalde ondan diyorum ama videolarımı sonra yüklendikten sonra izlediğini söylemişti. Fakat bir daha temas kuramadık. Fatma iyileşti o zaman. Diyor ki bugün Pelin'in yayınında Onur Bey'i gördüm. Gayet iyi görünüyordu diyor Fatma. O zaman iyileşti. Allah geçmiş olsun. İnşallah bir daha tekrarlamaz. Benle en son konuştuğunda 2 gün evvel daha tam iyileşmediğini söylemişti. Yani konuştum dediğim yazışmıştık kendisiyle. Demek ki kendisini iyi hissetti, çıktı oraya. Çok şükür. Evet dostlar. Pekala. Mert Ramazan Demir'le ilgili bugün İspanyolca bir tweet geldi önüme. İspanyolca bir tweet. Mert Ramazan Demir için o bir tek gözleriyle bile çok güzel oyunculuk yapabilen önemli bir yetenek diyor Mert Ramazan Demir'e. Bir tek sadece gözleriyle bile oyunculuk yapabilen İspanyolca bir tweet. Çok önemli bir yetenek diyor. Mert Ramazan Demir'in değerini bilen yurt dışında bu kadar çok insan olması ne kadar iyi değil mi? Ve şöyle devam ediyor. Mert, sen nasıl bir fırtınasın? Herkes senin rüzgarına kapılıyor. Sen nasıl bir fırtınasın? Herkes senin rüzgarına kapılıyor diye. Bu çok güzel bir şey. Tabii Mert Ramazan Demir'in değerinin anlaşılması, bilinmesi ve yurt dışında hem Türkiye'de hem yurt dışında Metruk Adam filminin yankıları devam ediyor dostlar. Listelerde olmaya devam ediyor. Çok seviliyor, çok beğeniliyor. Tabii bu Mert'in şahsıyla ilgili, Mert'in kendisiyle ilgili bir şey. Yoksa yani filmin başarısından çok Mert'in orada olması, Mert'in iyi oyunculuğu, Mert'in çok seviliyor olması Metruk Adam'ı öne çıkartıyor. Ve aynı şekilde Mert Ramazan Demir'in yanına en çok yakıştırdığımız kadın Afra Saraçoğlu nasıl bir yıldız gibi parladı. ATV televizyonunun 2025-26 sezonu tanıtım çekimlerinde o kadar Türkiye çapında önemli televizyoncunun, oyuncunun, sunucunun olduğu çekimlerde dikkat ettiniz mi? ATV'yi yönetenler tanıtım filmine Afra Saraçoğlu'yla başladılar. Ve Afra ile Kenan'la bitirdiler. Afra Saraçoğlu'na en çok yer Afra Saraçoğlu'na verildi tanıtım filminin içinde. Tanıtımı ATV'yi Afra Saraçoğlu'nun varlığı taçlandırdı adeta. Diğer televizyonlardan çok farklı kıldı. Hande Erçel de vardı tabii, Barış Arduç da vardı ve ATV'nin yıllardır bildiğimiz değerli televizyon yüzleri de vardı tanıtımda. Hepsi bir değer, hepsi sevdiğimiz arkadaşlarımız ve hepsi çok başarılı insanlar elbette. Ama Afra Saraçoğlu çok büyük bir rüzgar kattı ATV tanıtımına. Afra Saraçoğlu'nun o gülüşleri, mimikleri,
jestleri, o dönüşleri, o e, verdiği insanlara geçirdiği, ekrandan geçirdiği o elektrik ATV tanıtımını mükemmel bir hale getirmişti dostlar. Ve Afra Saraçoğlu'na bu kadar çok büyük önem ve değer verilmesi, yeni başlayacak dizisinin kanalını yönetenler tarafından bu kadar değer verilmesi bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bizim iyi bir sanatçıyı, gerçek bir sanatçıyı, gerçek bir oyuncuyu desteklediğimizi gösteriyor arkadaşlar. Ve sadece ATV'nin değil, Türkiye'nin bu sezon en iddialı dizisi başlıyor. Ekim ayında Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte. Düşünsenize bir de o dizinin içinde Mert Ramazan Demir olsaymış Afra Saraçoğlu ile beraber. Yıkılırdı herhalde ortalık ha. Yıkılırdı herhalde ortalık. Birisi bugün sinirlendirdi beni. Yazmış şöyle. Ya demiş Afra Saraçoğlu'na 3,5 milyon lira verildiğini yazıyorsun Bilal Bey bölüm başına. Hiçbir oyuncuya 3,5 milyon lira verilir mi haftada? Ne lüzum var filan. Ya ne insanlar ne terbiyesiz ya. Ya Allah Allah. 3,5 milyon lirayı o haftada alıyor ama 10 milyon lira da para kazandırıyor o yapımcıya. 10 milyon lira da kanala kazandırıyor. Bütün masraflar çıktıktan sonra o bölüm. Yani niye verilmesin? Yurt dışına satılırsa da yine yaklaşık 20 milyon lira ayrıca bir para daha kazandırıyor kanala ve yapıma bu oyuncular. Neden verilmesin? Hak ediyorlar ki veriliyor. Yani verilmesin, başka oyuncu bulsalardı, başka oyuncuya verselerdi istedikleri parayı. Olur mu öyle şey? Yani ne yazdığınızı, ne sorduğunuzu, ne demek istediğinizi düşünün, ondan sonra sorun ve ondan sonra yazın. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikisi de çok iyi oyuncu ve çok değerli oyuncu. Ben geçen gün burada bir şey söyledim arkadaşlar ve bu sözü sosyal medyada yankılandığını gördüm. Çok memnun oldum. Başka insanlar da bunu tekrar ediyorlar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevgili olmasalar da benim onlara desteğim her zaman devam edecek. Çünkü benim işim zaten bunu gerektiriyor. Başarılı oyuncuları, başarılı şarkıcıları, işte başarılı sanatçıları desteklemek, onları daha da başarıya yükselmeleri için motive etmek ve gençlere örnek göstermek. Arkadan gelen gençlere de bakın işte böyle olmanız lazım. Sizin de böyle çalışmanız lazım. Böyle başarılı olmanız gerekir. Demek benim işim zaten. Dolayısıyla bu başarıyı yakalamış genç insanları alkışlamak, onları desteklemek bir gazetecinin yapması gereken görevlerden biri. Niye ben onun engel olmaya çalışayım? İyi oynarken kötü mü oynuyor diye yazayım, anlatayım burada. Ne gereği var? Tabii ki en iyi o oynuyorsa en iyi parayı da ona vereceksin kardeşim, yapımcı olarak, kanal olarak. Öyle değil mi? Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Yayınıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ama beğen sayısı az galiba. Beğen yapmayan arkadaşlar beğen yaparsa memnun olurum. Yarın akşam saat 18'de yine burada görüşeceğiz dostlar. Bana yazmak istedikleriniz, sormak istedikleriniz varsa hem yorumlarda yazabilirsiniz hem de DM'den yazabilirsiniz. Fark ettiğiniz video diğer oyuncular çift olarak tanıtım yaparken Afram tekti. Çünkü Afram tek başına şu anda sürüklüyor her şeyi. Yani onun etrafına diğer konular bina edilmesi lazım. Bu dizide de öyle. Bu dizide de öyle. Yani bunlar ikili olarak gelmediler ki Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu bu diziye ikili olarak başarılı, göze battıkları için, başarılı oldukları için, birlikte yükseldikleri için gelmediler ki. İkili olarak onların bir geçmişleri yok ki. Olmasın da zaten.
Afra tek başına geldi buraya. Mert'le geldi ama Mert'le de birlikte değiller zaten. Bu dizide de birlikte değiller. Dolayısıyla tek başına. Güzel bir tespit. Güzel bir tespit. Aynur. Aynur güzel bir tespit. Esma Eken, Bilal Bey, Onur Bey bugün Pelin'in röportajında Zeki Müren bile sizin ne kadar dürüst bir gazeteci olduğunuzu söyledi. Evet, sağ olsun Onur Akay. Zeki Müren'le benim dostluğum çok güzeldi. Zeki Müren'in en çok sevdiği, değer verdiği gazeteci bendim. Allah rahmet eylesin. Her gün konuşurduk Zeki Müren'le telefonda. Her gün ama. Bazen ben arardım, bazen o arardı. Ben aramadıysam gün içinde mutlaka o beni arardı. Bilal Beyciğim bir şey mi oldu? Bir şeyiniz mi var? Neden bugün beni aramadınız diye sorardı. Ben onu aradığım zaman da mesela vakitsiz aradıysam gün içinde ben genelde sabahları arardım. Eğer sabah aramadıysam, öğleden sonra falan aradıysam yani telefonun başına kim acaba bu arayan diye gidiyor ki kaldırırdı telefonu. Alo, buyurun. Kim aradı? Ben derdim ki ben tanıyorum tabii. O Zeki Müren o. Biliyorum çünkü. Kim aradı? Ben bahçıvan Hikmet kim aradı? Ben Zeki Bey'i aradım diyor. Zeki Bey yok bir dakika çağırayım bir dakika bekle kardeşim çağır bir dakika der. Ondan sonra ben olduğum için gelir telefona. Alo buyurun kim aradınız? Ben Zeki. Biliyor çünkü ben olduğumu. Demin arayan demin konuştu. Ondan sonra konuşurduk öyle. Telefonu o açtıysa, yardımcıları telefona yetişemediyse, o açtıysa telefonu, böyle ben bahçıvanım diye açardı. Öyle bir huyu vardı rahmetlinin. Bir de telefonun evde paraleli vardı onun. Paralelden açıp dinlermiş. Hüseyin Bey ile Fatma Hanım evinde yardımcıları, karı koca onlar. Bütün ev işlerini onlar yapıyorlar. Yemek, bahçe, evin bütün her şeyini, temizlik, alışveriş. Mesela telefonun zili çaldı, koşup birisi açıyor. Zeki Bey de dayanamaz. Kim arıyor? İlla paraleli gidecek, açacak. Keyfi de iyiyse. Ondan sonra Hüseyin Bey açardı mesela. Bilal Bey siz misiniz? Bilal Bey siz misiniz? Derdi. Zeki Müren öbür taraftan devam ederdi konuşuyor. Bilal'cim nasılsın? Paralelden Hüseyin Bey kapatırdı. Ne yapsın? Çok insan arıyordu demek ki. Konuşmak istemez ki herkes de. Ünlü olduğun zaman yani çok insan arayanın çok olur ya. O zaman cep telefonları falan daha çok yeniydi. 94 senesi, 94 yılından bahsediyorum. 95, 94, 95, 96'da kaybettik. O yıllardan bahsediyorum. Allah rahmet eylesin. Okyanus gözlü kızımız Afra Saraçoğlu'nun Avukat Çağla rolündeki muhteşem performansını izlemek için sabırsızlanıyoruz. Avukat Çağla. Ya ben Afra Saraçoğlu'nun rolüyle ilgili bir şeyler anlatacaktım size. Hadi yarın anlatayım onu. Peki dostlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sevgiler. Görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın olur mu? Gel hamburgerini yapalım.